Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere hem malzeme planlamayı hem de üretim planlamayı ilgilendiren ve daha sonra yayınlayacağım çalışmaların temelini oluşturan lead time, takt time ve cycle time kavramlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ve farklarını tüm detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. Bu üç terimi çok iyi anlamak, operasyonların verimliliği ve geliştirilmesi açısından ilk adımdır ve çok önemlidir. Ayrıca bu üç terimin nasıl ve ne şekilde uygulandığını bilmek, müşteri taleplerini karşılamada süreçlerinizi anlamanıza ve gerekirse yeniden tasarlamanıza katkı sağlayacaktır. Çünkü bu üç terim genelde kafa karışıklığı yaratır. İncelemelerimize cycle time ile başlayalım. Cycle time, bir hizmet veya ürünün üretilmeye başladığı andan tamamlanıncaya kadar geçen süreye denir. Diğer bir deyişle hizmet veya ürünün üretilme hızı ya da üretilen birimlerin zaman cinsinden frekans aralığı diyebiliriz. Tanımından da anlaşılacağı gibi bir tane ürün üretmek için harcanan zamandır. Ölçüm işlemi kronometre ile yapılır ve ölçüm işlemi mümkün olduğu kadar çok yapılıp elde edilen değerlerin ortalaması o hizmet veya ürün biçimi için cycle time olarak belirlenir. Cycle time'ın faydaları ise mevcut orana göre müşteri talebinin tamamlanması için ne kadar zaman ihtiyaç olacağına dair fikir verir. Ayrıca müşteri talebinin teslim tarihinin belirlenmesine yardımcı olur. Şimdi takt time'ı inceleyelim. Takt, Almanca bir terimdir ve kelime anlamı olarak nabız veya ritim demektir. İlk olarak 1930'lu yıllarda Alman uçak endüstrisinde üretim yönetim aracı olarak kullanılmıştır. Daha sonra bu kavram 1950'lerde Toyota için de kullanılmaya başlanmış ve Toyota bu zaman birimini tüm prosesleri için her ay düzenli olarak 10 günde bir de ara gözden geçirmeler yaparak yönetmiştir. Takt time, müşterinin hizmet veya ürün talebinin verdiğiniz hizmet veya ürünün üretilmesi için harcadığınız kullanılabilir süreye oranıdır. Yani kısacası müşteri talebinin net çalışma sürenizle karşılanıp karşılanamamasıdır. Hedef, müşterinin talebini ölçmek ve bu talebi minimum stok ile mevcut net çalışma süresiyle karşılayabilmek olmalıdır. Ve takt time, just in time yani tam zamanda üretimin temelidir. Takt time'ın faydaları, üretim sürecinde ürün rotası boyunca prosesler arası darboğazı görmemizi sağlar. Verimsiz proses ve gereksiz işleri görmemizi sağlar. Üretim hatalarını azaltmamızı ve iş kalitesini artırmamızı sağlar. Formülü net çalışma süresi bölü müşteri talebidir. Bununla ilgili örnek yapınca daha net anlaşılacaktır. Şimdi lead time'a bakalım. Lead time, müşteri talebinin bize ulaşmasından talebin gerçekleştirilmesi ve müşteriye teslim edilmesine kadar geçen süredir. Hatta bu sürecin içine müşterinin ödeme yapması girmektedir. Ancak müşteri ödeme vadelerinin farklı bir sistematiği ve ödeme süresinin çok uzun olması nedeniyle bu tanıma dahil edilmemiştir. Lead time, bulunduğunuz firmanın tüm süreçleriyle ilişkilidir. Lead time'ın faydaları ise pazardaki ani değişimlere karşı esnekliğinizin olup olmadığını öncesinden görmenizi sağlar. Bulunduğunuz firmanın tüm süreçlerine hakim olmanızı sağlar. Şimdi verdiğim tüm bu bilgiler için birer örnek yapalım. Önce cycle time hesaplaması ile ilgili bir örnek inceleyelim. Ve bunun için cycle time hesaplamasının yapıldığı içinde taslak hazırlama, kesim ve son olarak yapıştırma şeklinde 3 farklı proses olan farklı bir kaynaktan faydalandım. İlk olarak taslak hazırlama prosesinin cycle time hesaplamasını inceleyelim. Burada yapılacak işlem renkli A4 kağıtları üzerine yuvarlak bir daire çizilmesi olacaktır. Şimdi videoyu tekrar geri alalım. Cycle time hesaplaması çalışan personelin kağıdı alması ile başlayıp çizim yaptıktan sonra bırakması ile bitmektedir. Tekrar bir inceleyelim. Kağıdı aldı, çizim yaptı ve bıraktı. Kağıdı aldı, çizimi yaptı ve bıraktı. Görüldüğü gibi iki ölçüm işlemi yapılmıştır ve ikisi de birbirinden farklıdır. Şimdi kesim prosesinin cycle time hesaplamasını inceleyelim. Burada da taslak olarak yuvarlak daire çizilmiş renkli A4 kağıtlarının kesim işlemi yapılmaktadır.
Videoyu tekrar izleyelim. Bu prosesteki cycle time hesaplaması çalışan personelin kağıdı almasıyla başlayıp kesimi yaptıktan sonra bırakmasıyla bitmektedir. Tekrar izleyelim. Kağıdı aldı. Kesim işlemini bitirdi ve bıraktı. Kağıdı aldı. Kesim işlemini tamamladı ve bıraktı. Ve yine görüldüğü gibi iki ölçüm işlemi yapılmıştır ancak bu sefer iki sonuç da aynı değerde çıkmıştır. Ve son olarak yapıştırma prosesinin cycle time hesaplamasını inceleyelim. Yuvarlak renkli dairelerin beyaz A4 kağıdı üzerine yapıştırma işlemi yapılmaktadır. İzleyelim. Videoyu incelemek için tekrar başa alıyorum. Ve cycle time hesaplaması yine çalışan personelin kağıdı almasıyla başlayıp yapıştırma işlemi yaptıktan sonra bırakmasıyla bitmektedir. Tekrar izleyelim. Kağıdı aldı. Yapıştırma işlemini yaptı ve bıraktı. Kağıdı aldı. Yapıştırma işlemini yaptı ve bıraktı. Gördüğünüz gibi yine iki ölçüm işlemi yapılmış olup iki sonuçta birbirinden farklı çıkmıştır. Şimdi takt time hesaplaması ile ilgili örnek çalışmayı inceleyelim. Buradaki örnekte bir müşterinin A referansından günlük 3000 adet talep ettiğini varsayalım. Ve bu A referansının rotası taslak hazırlama, kesim ve yapıştırma prosesleri olsun. Ve bu proseslerin toplam net çalışma süresi günlük 78.300 saniye olsun. Bu değere nereden ulaştığımızı az sonra açıklayacağım. Ve yine bu proseslerin çevrim süreleri toplamı 25 saniye. Bu değer de az önce izlediğimiz videodan hatırlarsanız taslak hazırlama prosesi 6 saniye, kesim prosesi 13 saniye ve yapıştırma prosesi 6 saniye şeklindeydi. Ancak burada 13 saniye yazıyor. Bunu da az sonra izleteceğim video içerisinde açıklamaya çalışacağım. Şimdi tüm proseslerin birlikte çalıştığı ana ait videoyu izleyelim. Burada çevrim süresi 13 saniye çünkü gördüğünüz gibi kesim işlemini yaparken diğer prosesler çevrim sürelerinin daha az olması nedeniyle kesim işlemi yapılması esnasında işlerini tamamlamış oluyorlar. Tekrar izleyelim. Kesim işlemi gördüğünüz gibi başladı. Diğer prosesler bu arada kendi ürünlerini üretmiş oluyorlar. Hatta yapıştırma prosesi şu an beklemede. Şimdi tekrar bir önceki çalışmamıza dönelim. ...13 saniyelik çevrim süresi en yüksek değer olan kesim prosesinden geliyor. Şimdi takt time formülünü inceleyelim.
Formülümüz net çalışma süresi bölü müşteri talebi. Yani 78.300 saniye bölü 3000 adet. Bu sonuca göre her 26 saniyede bir ürün üretmemiz istenmektedir. Müşterinin talep ettiği ürünün rotasını izlediği proseslerin çevrim süresi 13 saniye. Ya da toplam olarak 25 saniye bile alsak çevrim süremiz müşterinin talep ettiği süreden az. Bu durumda müşterinin talebini çok rahat üretebiliriz gibi görünüyor. Şimdi takt time değerine proses bazlı bakalım. Bu tablolarda az önce videolarını izlediğimiz proseslerin çalışma sürelerini göreceğiz. Proseslerimiz taslak hazırlama, kesim ve yapıştırma şeklindeydi. Burada haftalık iş günü, vardiya sayısı gibi verileri gireceğiz. Ben daha öncesi girmiştim. Onları beyaza çevirdim renklerini. Şimdi tekrar siyah çeviriyorum. Sırasıyla bakalım. Haftalık iş günü sayısı 6 demişiz. Bir vardiya, 480 dakika, yemek molası 30 dakika, çay molası 15 dakika. Bir vardiya net çalışma süresi ise 435 dakika. Saniye olarak ise 26.100 saniye. Burada bir değer şu anda yok. Çevrim süresi hatırlarsanız videoda 6 saniye olarak geçiyordu. Şimdi aynı işlemleri hızlı bir şekilde kesim prosesi için de yapalım. Çevrim süresini hatırlarsanız 13 saniyeydi. Yapıştırma prosesi. Yapıştırma prosesinin çevrim süresi de 6 saniyeydi hatırlarsanız. Şimdi proseslere ait takt time sürelerini görebilmemiz için şu alana A referansını izleyeceği rotaya göre 3000 adet yazmalıyız ve her bir proseste bu 3000 adet üretilmeli. Bunun için buraya 3000 yazıyorum. Gördüğünüz gibi takt time değerleri karşımıza çıktı. Ancak iki proseste yeşil, bir proseste kırmızı görünüyor. Bunun nedeni ise şöyle sırasıyla bir bakalım öncesinde. Formülümüze bir bakalım. 26.100 saniye bölü 3000 dakika. Sonuç 8.70 saniye. Yani müşteri her 8 saniyede bir bizden bir ürün istemektedir. Peki bizim prosesimizin çevrim süresine 6 saniye. Bu durumda çevrim süremiz müşterinin talep ettiği süreden az olduğu için herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Bu yüzden de takt time alanı yeşil olarak karşımıza çıktı. Peki kesim prosesinde neden bu şekilde çıktı? Çünkü müşterinin 8 saniyede bir talep ettiği ürünü bu proseste 13 saniyede üretebiliyoruz. Bu nedenle takt time alanı kırmızıya döndü. Kısacası müşterinin talebini bu proseste üretmek zor görünüyor. Yapıştırma prosesinde, taslak prosesinde olduğu gibi herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Çevrim süresi 6 saniye olduğu için müşterinin talebi üretilebilir. İlk takt time tablomuzda 78.300 saniyelik bir değer vardı. O değerin geldiği alan buradaki net çalışma sürelerinden geliyor. Üçünün toplamından geliyor. Ve yine ilk takt time tablomuzdan bahsedecek olursak orada müşterinin talebini üretmekte herhangi bir sıkıntı gözükmüyordu. Ancak proseslere indiğimizde sıkıntıyı gördük ve darboğaz olan prosesi gördük. Fabrika bazlı ve proses bazlı takt time değerlerine ulaşmamızla ilgili çıkaracağımız sonuç, müşteri taleplerini yorumlarken çapraz kontrol ile hem fabrika bazlı hem de proses bazlı takt time değerlerini incelememiz gerektiğidir. Şimdi farklı bir çalışma yöntemiyle durumu tekrar inceleyelim. Burada ürünlerin sırasıyla proseslere giriş çıkış zamanları üzerinden bekleme sürelerini ve darboğaz olan prosesin diğer proseslere etkilerini inceleyelim. Bunun için yine A ürününün izlediği rotaya göre proseslere giriş çıkış sürelerini tabloya işleyerek bekleme sürelerini hesaplatalım. Bir numaralı malzeme şuraya 1 diye öncesinde yazıyorum. Giriş olarak 0 başlangıç zamanı, çıkış olarak çevrim süresi 6 saniye olması nedeniyle 6 diyorum. Kesim prosesine geldiğinde giriş zamanı olarak 6 yazıyorum. Çıkış zamanı olarak çevrim süresinin 13 saniye olması nedeniyle 19 yazıyorum. Yapıştırma prosesinin giriş zamanını 19 olarak alıyorum. Çıkış zamanını ise çevrim süresinin 6 saniye olması nedeniyle 25 olarak alıyorum. İkinci ürün üretimine geçtiğimizde taslak prosesine girişini 6 olarak alıyorum. Çünkü ilk malzemenin çıkış zamanı 6, daha sonrasında ikinci malzeme giriyor. Çevrim süresinin 6 saniye olması nedeniyle çıkış zamanını 12 olarak alıyorum.
Kesim prosesinin giriş zamanına geldiğimde buraya 12 yazamıyorum çünkü kesim prosesi hala birinci malzemeyi üretiyor gözüküyor. Bu nedenle taslak prosesinden 12. saniyede çıkan ikinci ürün beklemek zorunda. Buraya mecburen 19 yazıyorum. Çünkü ilk ürünün bitiş zamanı 19. Çıkış zamanına yine 13 saniye ekliyorum. Buraya 32 yazıyorum. Yapıştırma prosesinin giriş zamanında ikinci ürün için 32 olmak zorunda. Çünkü kesim prosesini beklemek zorunda. O yüzden buraya 32 yazıyorum. Çıkışına da çevrim süresinin 6 saniye olması nedeniyle 38 yazıyorum. Ben bu tabloda bekleme sürelerinin hazırlandığı bir sütun eklemiştim. Onları görebilmek için şu gizli sütunları açıyorum. Üçüncü ürünü ekliyorum. Giriş zamanı olarak 12 diyorum. Çıkış zamanı 18. Burada giriş zamanı 32. Çıkış zamanı olarak 45. Burada giriş zamanı 45. Çıkış zamanı 51. Dördüncü ürüne geçiyorum. Giriş zamanı 18. 6'da 24. 45 giriş zamanı. Çıkış zamanı 58. Giriş zamanı 58. Ben şimdi bunların hepsini hızlı bir şekilde giriyorum ve sonucuna öyle bakalım. 8 ürün için verileri girdim. Taslak hazırlama ile kesim arasında 196 saniye. Kesim ile yapıştırma prosesi arasında 49 saniye. Toplamda 245 saniye bekleme gerçekleşmiş. Yani kayıp zaman olmuştur. Bir de bu verilere görsel olarak bakalım. Bunun için bu verileri bir timeline üzerinde görelim. Sarı ile boyalı alan taslak hazırlama, mavi ile boyalı alan kesim, yeşil ile boyalı alan ise yapıştırma proseslerini temsil etmektedir. Yine 8 ürüne göre hazırlanmıştır. Yan tarafta saniyelere göre ürünlerin üretim süreleri görülüyor. Kırmızı alanlar ise bekleme sürelerini temsil etmektedir. Yine toplamda 245 saniyelik bir bekleme süresi söz konusu. Genel hatlarıyla şöyle bir bakalım. Tabloyu kısaca açıklayayım. Taslak hazırlama prosesinde birinci ürün için 6 saniyelik çevrim süresi söz konusu. Kesim prosesi için 13 saniye. Yapıştırma prosesi için 6 saniye. Ve gördüğünüz gibi ilk ürün için bekleme süresi söz konusu değil. İkinci ürün taslak hazırlama prosesine girdiğinde kesim prosesi hala birinci ürünü üretmekte. Burada ikinci ürünün girmesi için birinci ürünün bitmesi gerekiyor. Burada bir bekleme söz konusu. Aynı şekilde yapıştırma prosesine ikinci ürünün girmesi için kesim prosesi bekliyor. Ancak birinci ürünü yapıştırma prosesi 25. saniyede bitirmiş oluyor. Yani burada yine bir bekleme söz konusu. Ve gördüğünüz gibi ürün sayısı arttıkça bekleme süresi de artmaktadır. Şimdi darboğaz ve beklemeye yönelik TakTime ile ilgili son videomuzu izleyelim. Yapıştırma prosesi bekliyor şu anda. Kesim hiç durmaksızın çalışıyor. Aynı şekilde taslak hazırlama da öyle şekilde. Ve bir taraftan stok yapıyor. Yapıştırma yine bekliyor. Şu an taslak hazırlama da beklemeye başladı. Çünkü çok fazla stok oldu. Son olarak lead time ile ilgili örnek çalışmayı inceleyelim. Müşterinin
siparişi vermesinden sevk edilmesine kadar geçen süredir. Lead time tüm süreçleri içerisinde barındırdığı için takt time ve cycle time'ı da kapsamaktadır. İletişim bilgilerimi paylaşıyorum. Planlamaya ait diğer çalışmalarım ile ilgili video paylaşımında bulunmaya devam edeceğim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.